Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, vazgeçemeyeceğiniz enfes bir lezzetle sizi tanıştıracağım. Evet, çok pratik ve çok lezzetli. Şimdi bu lezzetli tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Evet arkadaşlar, tarifimize başlarken 4 tane yumurtamızı tabağımıza aldık, çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, kafi derecede yumurtayı çırptık. Şimdi sütümüzü dahil ediyoruz. Evet, tarifimizde 2. bardak sütümüzü de dahil ettik. Bu arada şunu da belirteyim. Ben sütü tercih ettim. Ancak suyla da yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Gayet lezzetli olur. Evet, süt yerine su dahil edebilirsiniz. Onu da belirttikten sonra şimdi unumuzu da dahil etmeye başlıyoruz. Bu arada 1 tatlı kaşığı da tuzum vardı. Onu da dahil ettim. Evet, unumuzu iyice karıştırıyoruz. Evet, yarım çay bardağı sıvı yağım var. Onu da dahil ettim. İyice karıştıralım. Evet arkadaşlar, kıvamını aldı. 3 su bardağı süt, 2,5 su bardağı un dahil ettim ben. Yarım çay bardağı da sıvı yağ, gördüğünüz aşamaları. Evet, oldukça güzel bir kıvam aldı. Evet arkadaşlar, tavamı 1 tatlı kaşığı sıvı yağla iyice her yerini yağladım. Ateşe aldım. Tavamın ısınmasını bekliyorum. Hemen bir kepçe hamurumdan aldım. Tavama yaydım. Evet, renginin değiştiğini gördük. Hemen çeviriyoruz. Hatta kenarından hafif kaldırıp bakabilirsiniz de. Piştiğine emin olduğunuzda çeviriyoruz. Evet, hemen çıkarıyoruz. Kenara aldık. Şimdi ikinci kez kepçemizi çok dolu dolu yapmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yayalım. Pişmeye bırakalım. Evet, çevirdik. Evet, ıspanaklarımı yıkadım ve şimdi doğruyorum. Çok küçük doğramamıza lüzum yok arkadaşlar. Bu şekilde doğramamız kafidir. Tabii ki ıspanağımızın saplarını da ziyan etmiyoruz. Onları da çok ufak olmamak kaydıyla doğruyoruz. Evet, 1 tane soğanımız var. Onu da küçük küçük doğruyoruz.
Evet, bir soğanımızı doğradık. 5 diş sarımsağım var. Onu da küçük küçük doğruyorum. Evet arkadaşlar, 2 tane kırmızı biberim var. Onu da doğruyorum. Çok da ufak doğramaya yüzüm yok. Soğan ve sarımsağı doğradım. Tavaya aldım. Yarım çay bardağı zeytinyağı dahil ediyorum ben arkadaşlar. Sıvı yağ da olur. Evet, bu aşamada biberimiz biraz soğanımız biraz sotelendi. Şimdi biberimizi de dahil ettik. Bir miktar daha kavuruyoruz. Evet, iyice kavrulduğuna kanaat edince ıspanakları dahil ediyoruz. Bu arada 1 kilo ıspanak kullanıyoruz arkadaşlar. Bir çorba kaşığı tatlı toz biber dahil ettim. Acı da çok yakışır arkadaşlar buna. Arzu eden dahil edebilir. Bir tatlı kaşığı tuz dahil ediyorum. Evet, ben tuzu bir tatlı kaşığı dahil ediyorum, ancak sizler kendi damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Ve şu anda ocaktan alıyorum artık. Evet, içerisine 1 su bardağı rendelenmiş kaşar koyuyoruz. Evet arkadaşlar, krevimizi tabağımıza aldık. İçerisine iç harcımızdan koyduk. Evet, bu şekilde paketliyoruz. Ve tepsimize alıyoruz. Evet, tekrar yapalım. Tabağa koyduk krevimizi. İçini doldurduk. Evet, güzelce paketliyoruz. Ve işlem bu. Evet, paketleme sonucumuz böyle, tepsimize alıyoruz. Evet, şimdi beşamel sosumuzu hazırlayacağız. Bunun için 1,5 çorba kaşığı sıvı yağ, 1,5 çorba kaşığı da tereyağı tenceremize aldık. Evet, yağı tenceremize aldıktan hemen sonra ateşe aldık. Tereyağımızın erimesini bekliyoruz. Sıvı yağ olarak ister ayçiçek yağlarından, ister zeytinyağı dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Yağımız eridi. 1,5 çorba kaşığı unumu dahil ettim. 1 çay kaşığı tuzu ben una dahil etmiştim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, un kokusunu duymadığınız anda hemen 1 su bardağı sütümü dahil ettim hemen. Evet, yarım su bardağı süt daha dahil ettim. Toplamda 1,5 su bardağı süt dahil etmiş oldum. Ve çırpıcıyla hızlıca karıştıra karıştıra pişirdik. Hemen ateşten alıyoruz şu konumda. Ve hazırladığımız krep, 'le hazırladığımız, 'le kreplerimizle hazırladığımız 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 'le kreplerimizle hazır
içli bohçalarımıza döküyoruz. Bu arada 10 tane hazırladığım krep hamurundan 10 tane krebim çıktı. Evet, beşamel soslarımızı dahil etmeye başlarken fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz. Ve şu anda önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye götürüyoruz. Evet arkadaşlar, beşamel sosumuz bir miktar kızardı. Yalnız 180 dereceye koyduktan sonra evet, bir 10-15 dakika sonra fırınımızı 200 dereceye ayarlayıp sadece üste çeviriyoruz. Daha doğrusu benim fırınım bu şekilde. Siz de ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi rendelenmiş kaşar peyniri dahil ediyorum üzerine bir miktar. Evet, kaşar peynirim eriyinceye kadar tekrar fırına koyuyorum. Ve fırından çıktı. Kokusu enfes. Mutlaka deneyin derim. Vazgeçemeyeceksiniz. Çok iyi biliyorum. Lezzetini biliyorum. Evet, yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.